korku seansı serisini izleyip etkilendiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü beyaz perdedeki o kurgu gerçek dehşetin yanında sadece bir çocuk masalı gibi kalıyor. Bugün Ocean Boulevard 112 numaralı malikanede yaşanan o kan dondurucu vahşeti tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyoruz. 6 can, 6 kurşun ve fizik kurallarını alt üst eden o uğursuz sessizlik. Filmlerde izlediğimiz o yumuşatılmış hikayeyi unutun. Çünkü anlatacaklarım sinema perdesine sığmayacak kadar sarsıcı, karanlık ve vahşi. Ancak bu vahşet Amityville tarihindeki tek korkunç şey değil. Asıl dehşet cesetler o evden çıkarılıp kanlar temizlendikten ve eve her şeyden habersiz yeni aile taşındıktan tam 1 yıl sonra başlayacaktı. Duvarlardan sızan o siyah sıvıyı, pencerelerden onları izleyen kırmızı gözleri ve her gece tam 3.15'te bir katilin karanlık mirasıyla uyanan o adamı henüz kimse bilmiyordu. Bugün bir cinayet değil, bir evin, bir ailenin zihninin nasıl da adım adım ele geçirildiğini konuşacağız. Karanlığın perdesini aralıyoruz. Ben Erman Erkan. Hazırsanız başlıyoruz. This case was closed, but the truth is still inside. ...13 Kasım 1974. Gece yarısı Amityville kasabası. Sabahın o ağır ve sessiz örtüsüne bürünmüş, Ocean Avenue 112 numarada ise hayat normal akışında görünüyordu. Akşam yemeği yenmiş, televizyon kapatılmış ve DeFeo ailesinin 8 üyesi uykunun huzurlu kollarına çekilmişti. Ama bir kişi hariç, Ronald DeFeo Jr. namı değer Butch. Butch, o devasal malikanenin gıcırdayan koridorlarında elinde 35 kalibrelik Merlin marka tüfeğiyle bir gölge gibi ilerliyordu. Ama sadece fiziksel bir yürüyüş değil. Butch'un zihninde aylardır yankılanan o fısıltılar artık birer haykırışa dönüştü. Yıllarca babasından gördüğü şiddet, bastırılmış öfke ve uyuşturucunun yarattığı halüsinasyonlar o gece evin duvarlarına sinmiş olan o eski karanlıkla birleşti. İlk durak anne ve babasının odasıydı. Butch kapıyı araladı. Odanın içindeki ağır nefes sesleri birazdan yerini barut kokusuna bırakacaktı. İki el ateş, Ronald ve Louis ne olduğunu bile anlamadan yataklarında can verdiler. Ama dehşet burada bitmiyordu. Butch sanki trans halindeydi. Zihnindeki o ses, "Devam et, kimseyi bırakma" diye bağırıyordu. Yan odaya geçti. 13 yaşındaki Mark, 9 yaşındaki John. Küçük kardeşleri. En güvenli yerlerinde, uykularında hedef alındılar. Ardından 18 yaşındaki Dawn ve 12 yaşındaki Allison. 6 insan, 6 can. Ve şimdi tarihin en büyük adli tıp gizemlerinden birine yakından bakalım. Kurbanların hepsi, istisnasız hepsi yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Polis içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında donup kalmıştı. Susturucu kullanılmayan, patlaması kasabanın öbür ucundan duyulabilecek o devasal tüfek. 6 kişi sırayla vurulurken bir kişi bile mi uyanmamıştı? Mark neden kaçmaya çalışmamıştı? Allison neden çığlık atmadı? Adli tıp raporları kurbanların kanında ne bir uyuşturucu ne de bir yatıştırıcı bulabildi. O gece o evde fizik kurallarıyla açıklanamayan bir sessizlik hüküm sürmüştü. Sanki ev o silah seslerini emmiş, kurbanları ise uyanmamaları için karanlık bir büyüyle uyutmuştu. Katliamın ardından Butch, soğukkanlılığının sınırlarını zorladı. Kanlı kıyafetlerini gizledi, duşunu aldı. Ve kasabadaki bir bara gidip "Biri ailemi vurdu" diye bağırmaya başladı. Ama o boş bakan gözleri, anlatmadığı bir hikayeyi fısıldıyordu sanki. Polis sorgusunda köşeye sıkıştığında savunması cinayetlerden bile ürkütücüydü. Kendi ailesini neden yok ettiğini soran dedektiflere şu cevabı verdi: Her şey başladığında duramadım. Ellerim benim değilmiş gibiydi. O sesler, o evin içindeki siyah gölge bana hepsini öldürmeme emretti. Mahkeme süreci boyunca Butch, evin içindeki kötü ruhların onu bir kukla gibi kullandığını iddia etti. Avukatları bunun bir şizofreni savunmasını çevirmek istese de jüri Butch'un gözlerindeki o saf kötülüğü görmüştü. Sonuç 6 kez üst üste ömür boyu hapis.
Vahşet bitmedi. Katil parmaklıkları ardına gitti. Ama Amityville'in asıl efsanesi burada başlıyor. Çünkü Bush depoya giderken o evin ruhuna geri dönülmez bir leke bırakmıştı. O ev artık sadece bir ahşap ve taştan yapı değil, kurbanların son nefeslerini, katilin deliliği ve henüz hiç kimsenin tanışmadığı o kadim karanlığı içine hapseden devasal bir mezardı. Ve yıllar sonra bir gün o kapıdan içeri başka bir aile adım atacak. Neyi davet ettiklerinden tamamen habersiz. Katliamın üzerinden tam 13 ay geçmişti. 18 Aralık 1975'te George ve Kathy Lutz çifti. 3 çocuklarıyla birlikte hayatlarının fırsatını yakaladıklarını sanıyorlardı. Nehir kenarındaki bu devasal malikane, geçmişteki karanlık leke yüzünden piyasa değerinin çok altında, tam $80.000 satıştaydı. Geçmişini biliyorlardı ama evler insanları öldürmez diye düşündüler. Ne kadar da büyük bir yanılgı. İçinde olduklarını anlamaları çok da sürmeyecekti. Dehşet daha ilk günlerde sinsice sızdı içeri. Önce dışarıdaki dondurucu kış soğuğuyla alakası olmayan, insanın kemiklerini sızlatan bir soğukluk yerleştirdi odalara. Ardından o kokular. Evin içinde aniden beliren ağır bir çürüme ve leş kokusu. Birkaç dakika sonra ise sanki hiç var olmamış gibi kayboluyordu. Ama ürkütücü değişim George Lutz üzerindeydi. Sürekli üşüyor, şöminenin başında saatlerce boşluğa bakıyor ve giderek çökmüş bir adama dönüşüyordu. Asıl kırılma noktası George her gece, istisnasız her gece tam da 3:15'te aniden gözleri açıyordu. Bakın burası çok önemli. Çünkü saat 3:15 tam bir yıl önce Lutz'un kardeşlerini uykularında vurduğu o uğursuz andı. Lutz ailesi taşınırken bir rahibe evi kutsaması için çağırmıştı. Peder cinayetlerin işlendiği odaya girip kutsal suyu serptiği an odanın havası buz kesti. Görünmez bir el rahibin suratına sert bir tokat indirdi ve kulakları tırmalayan o ses odayı kapladı. Peder evi terk ederken aileye tek bir uyarıda bulundu. O odada asla uyumayın. Günler geçtikçe ev sanki nefes almaya, canlanmaya başladı. Kathy duvardan sızan yeşil, yapışkan bir sıvı fark etti. Sanki ev içerideki canlılardan besleniyordu ve irin kusuyordu. Çocuklar ise güvende değildi. Küçük Missy evde kendine yeni bir arkadaş bulmuştu. Judy. Ama Judy bir çocuk değildi. Missy'nin tarifine göre gözleri kıpkırmızı parlayan domuz benzeri devasal bir varlıktı. George bir gece dışarıdan baktığında karanlığın içinde kendisine dikilmiş o iki kırmızı gözü bizzat gözleriyle gördü. Sabah karda bulduğu izler ise dehşeti perçinledi. Devasal domuz ayak izleri. 20. günden sonra saldırılar fiziksel bir boyuta ulaştı. Kathy yatakta havaya kaldırıldığını iddia ediyordu. Vücudunda açıklanmayan yanık izleri beliriyordu. George ise geceleri karısının yüzünün aniden yaşlı bir cadıya dönüştüğünü gördü. Ve o final gecesi 14 Ocak 1976. Lutz ailesi o gece yaşadıklarını hiçbir zaman tam olarak anlatmadı. Sadece anlatılmayacak kadar korkunçtu dediler. Tüm eşyalarını, kıyafetlerini ve hayallerini o lanetli evde bırakarak kaçtılar. Ocean Bulvarı 112. Bu numarada sadece 28 gün yaşayabilmişlerdi. Lutz ailesi o meşhur gece evden kaçmıştı. Ama arkalarında bıraktıkları fırtına dinmek bilmiyordu. Kasaba halkı onlara yalancı gözüyle bakıyor, polis ise dosyayı çoktan kapatmış sayılıyordu. Ancak tam da o noktada paranormal dünyanın en ağır topları, korku seansı filmlerinden tanıdığımız o meşhur çift sahneye çıktı. Ed ve Lorian Warner. Warner'lar yanlarında Channel 5 haber ekibinde alarak o lanetli kapıdan içeri girdiler. Lorian daha eşikten adımını attığı anda buz kesti. Araştırma ekibi evin her köşesine özel kameralar ve ses cihazları yerleştirdi. İddiaya göre Ed bodrum katına indiğinde karanlığın içinden kendisine bakan iki parlak gözle karşılaştı. Ve hemen ardından görünmez bir güç tarafından duvara fırlatıldı. Lorian ise çatı katında o meşhur odada kendisini boğan bir nefret bulutuyla savaştığını söylüyordu. Onlara göre burası sıradan bir hayaletli ev değildi. Burası asırlardır acıyla beslenen bir iblisin yuvasıydı. Ancak Warner'ların bu iddialarını tüm dünyaya servis edecek olan şey o gece çekilen ve hala gerçek mi kurgu mu tartışmalarının merkezinde duran o meşhur fotoğraf.
Karanlık merdiven boşluğundaki hayalet çocuk. Araştırma ekibinden Gain Campbell'ın kurduğu otomatik kamera. Evin içinde kimsenin olmadığı bir saatte o kareyi yakaladı. Merdiven korkuluklarının arasından kafasını uzatmış, gözleri kamera flaşıyla parlayan küçük bir çocuk. Bu çocuk kimdi? Boots'un katlettiği kardeşi John mu? Yoksa Lutz'ların küçük kızının Arkadaşım. dediği domuz suretli iblis Jody mi? Warner'lar netti. Bu bir ruh değil. Sanki şekil değiştirmiş bir karanlık. Elbette bu kan dondurucu kanıtın bir de gölgesi vardı. Eleştirmenler fotoğraftaki çocuğun aslında ekiple birlikte eve giren araştırmacı Paul Bartz olduğunu ve kameranın uzun pozlaması yüzünden gözlerinin de öyle parladığını savundular. Warner'lar ise bu iddiayı hayatları boyunca reddettiler. Onlara göre Amityville kariyerlerinin en tehlikeli ve en şeytani vakasıydı. Warner'ların eve gelip burası cehennemin kapısıdır damgasını vurması Amityville'i bir kasaba hikayesinden çıkarıp küresel bir korku imparatorluğuna dönüştürdü. Ama asıl soru hala cevapsızdı. Warner'lar gerçekten bir iblisle mi savaştı yoksa tarihin en büyük medya şovunun başrolünde miydiler? Lutz ailesi arkalarına bile bakmadan kaçmıştı. Ama akıllarda tek bir soru kalmıştı. Neden bu ev? Neden Emily'deki Ocean Bulvarı 112 numara? Cevap sadece Ronald DeFeo'nun o gece sıktığı kurşunlarda değil. Toprağın derinliklerine, tarihin karanlık sayfalarına kazınmış çok daha eski bir lanetle saklı olabilirdi. Efsaneye göre bu malikanenin üzerinde kurulduğu topraklar yüzlerce yıl önce Şanoke Kızılderilileri tarafından bir ticaret alanı olarak kullanılıyordu. Kabilede deliren, amansız hastalıklara yakalanan ve içlerine kötü ruh kaçtığına inanılan üyeleri buralara getirir, onları ölüme terk ederlerdi. Yani bu topraklar asırlar boyunca acıyla, çığlıklarla ve delilikle beslenmişti. Ancak lanet bununla sınırlı kalmadı. 17. yüzyılın sonlarında Salem'deki meşhur cadı mahkemelerinden kaçan John Ketchum Amityville'e geldi. Anlatılanlara göre Ketchum tam da bu evin yükseldiği arazide karanlık, satanist ayinler düzenleyen bir büyücüydü. Yerel halk onu öldükten sonra bile bu topraklara gömüldüğünü ve ruhunun evinin temellerinde zehir gibi sızdığını fısıldıyordu. Evin mimarisi bile bu karanlığı destekler gibiydi. Çatı katındaki o meşhur yarımay pencereler. Dışarıdan bakıldığında evi gözetleyen devasal şeytanın iki gözünü andırıyordu. Ve ne gariptir ki Butch kardeşlerini tam da bu pencerenin altında odalarda katletmişti. İşte bu yüzden birçok paranormal araştırmacıya göre Ronald DeFeo bir gecede canavara dönüşmemişti. O, bu topraklara sinen deliliğin ve John Ketchum'un yüzlerce yıllık nefretinin sadece bir maşasıydı. İddiaya göre ev, zayıf karakterli insanları çekiyor, zihinlerine fısıldıyor ve onları yavaş yavaş birer katile ya da bir deliye dönüştürüyordu. DeFeo parmaklıklarının ardındaydı. Ama evin altındaki o görünmez kapı bir kez aralanmıştı. Ve o kapı içeriye adım atacak yeni kurbanlarını, yani Lutz ailesini bekliyordu. Lutz'lar evden kaçmıştı. Ama evin içindeki o yoğun karanlık sis henüz dağılmamıştı. Ed ve Lorraine Warner, Ocean Avenue 112 numaraya adım attıklarında sadece bir cinayet mahalline değil, adeta yaşayan bir cehenneme girdiklerini biliyorlardı. Lorraine o evin eşiğinden geçtiği anı her anlattığında sanki o anı tekrar yaşıyordu. Evin içine girdiğimiz an sadece bir soğukluk değil, üzerimize çöken devasa bir nefret hissettik. Diyordu Lorraine. Anılarında en çok yer eden yer ise o karanlık bodrum katıydı. Lorraine bodrum katına indiğinde duvarların sanki nefes aldığını ve üzerine doğru daraldığını anlamıştı. Ellerini duvara koyduğunda tuğlaların arasından akan o görünmez ama ruhu titreten acıyı hissetmişti. Sanki binlerce kurbanın sessiz çığlığı o duvarların arasına hapsedilmişti. Ed'e dönüp buradan hemen çıkmalıyız dediğinde sesinin bile odanın içinde yankılanmadığını, sanki karanlığın sesini yuttuğunu fark ettim. Ed Warner'ın anıları ise çok daha fiziksel ve şiddetliydi. Üst kattaki o meşhur dikiş odasına girdiği anı şöyle hatırlatıyordu. Kapı arkamızdan öyle bir şiddetle kapandı ki menteşelerin çatırdadığını duydum. O anda odada yalnız olmadığımı anlamıştım. Görünmez, devasal bir el beni göğsümden kavrayıp duvara fırlattı. Sırtımı duvara çarptığımda kemiklerimin sızladığını hissettim. Ama asıl acı ruhumdaydı. Karşımda hiçbir şey yoktu. Ama o nefret dolu bakışları, kızgın nefesi tam yüzümde hissedebiliyordum.
En sarsıcı anıları ise o gece çektikleri fotoğrafın banyosundan sonraydı. Merdiven boşluğundaki o küçük çocuk. Ed ve Lorraine o kareye baktıklarında o figürün masum bir çocuk olmadığını, evin derinliklerinden gelen bir iblisin onlarla alay ettiğini biliyorlardı. Lorraine yıllar sonra o fotoğraf için şunları söyleyecekti. O çocuk bize bakmıyordu. O bizim ruhumuzun derinliklerini izliyordu. Bize buraya aitsiniz. Warner'lar için Amityville sadece bir iş değildi. O evde yaşadıkları, hayatları boyunca her gece rüyalarına giren, onları uykularından kan ter içinde uyandıran kalıcı bir yaraydı. Onlar o kapıdan dışarı çıkmayı başardılar. Ama ruhlarının bir parçasını Ocean Avenue'deki karanlık odalarda sonsuza dek bıraktılar. İşte Amityville dehşetinin arkasındaki o kan donduran dehşet bu. 112 Ocean Bulvarı'ndaki o ev. Hala ayakta. Adres değiştirildi. O meşhur pencereleri yenilendi. Ve rengi defalarca boyandı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, o duvarların arkasına sinen feryatları ve toprağın altındaki o huzursuz ruhları asla susturamadılar. Çünkü Amityville bize insan zihninin karanlık köşelerinde saklanan o büyük korkuyu gösterdi. Kendi öz aileni bir gecede yok etmeni emreden o açıklanamayan sesleri ve bir evin cehenneme çeviren o kadim nefretinin gerçek yüzünü. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ronald DeFeo Jr. o uğursuz topraklarda geçerken kulağına fısıldayan o karanlık varlıklara kurban mı oldu? Yoksa Lutz ailesi kaçtıkları o evden çıkarken farkında olmadan bu laneti tüm dünyaya mı yaydı? Belki de gerçek bizim hayal bile edemeyeceğimizden fazla. Yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı, eğer bu karanlık dosyayı beğendiyseniz videoyu beğenip ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Sizin teorileriniz bu dosyayı tamamlayan belki de son parça olacak. Bir sonraki dosya açılıncaya kadar karanlıkta kalmayın. Ben Erman Erkan. Görüşmek üzere.